Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli bel çantasını çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde eninin ölçüsü 50 santim oldu ve boyunun ölçüsü de 19 santim oldu. Bel çantasına göre gerçekten boyut olarak çok kullanışlı bir çanta. Siz daha küçük bir çanta isterseniz motiflerden küçültmeniz yeterli olacaktır. Ya da daha büyük bir bel çantası isterseniz motifleri aynı şekilde büyütmeniz yeterli olacaktır. Ölçülerim de bu şekilde, çantamızın yapımına geçebiliriz. Bunun için bu şekilde deri bir askı ve fermuar kullanıyorum. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Nakodenim ip kullanıyorum. Bundan 2 tane yeterli oluyor. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Malzemelerimi bu şekilde çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantam için öncelikle bu şekilde 4 tane motif kullanıyorum. Ben 3 tanesini yaptım. Diğerini hep birlikte yapalım. Motifim için öncelikle bir sihirli halka oluşturuyorum. Bu şekilde tığımı içerisinden geçirip ipimi çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen parmağımdan çıkarıyorum. Bu sihirli halkamın olduğu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere geçiyorum. Aynı yere batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere 4. Bu şekilde 12 tane sık iğne oluşturuyorum. 12 sık iğnemi oluşturduğum bu şekilde sihirli halkamın ipini çekerek sıkılıyorum. İlk başta yapmış olduğum sık iğnenin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir oluşturuyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimle beraber 3 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak beşinci ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak altıncı ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıp tığımı çıkarıyorum. Başta çekmiş olduğum 3 tane zincirim vardı. Bunu da trabzan olarak saydığımı söylemiştim. 3. zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Önden arkaya doğru bu şekilde bu ipimi buradan geçirip sıkılıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. İpimi yine uzun tutuyorum. Başta yapmış olduğum ilk trabzanımın tepesine önden arkaya doğru batıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Yine bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. İpimi yine biraz uzun bırakarak tığımı çıkarıyorum. İlk trabzanımın tepesinden yine tığımı batıyorum. Önden arkaya doğru ipimi arkadan öne doğru çekerek 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneme yine 6 tane trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğum
popcornlardan 6 tane toplamda elde etmiş oluyorum. Evet, her bir sık iğnemin üzerine birer tane atlayarak birer tane popcorn oluşturdum. Toplamda 6 tane popcornum oluştu. Son olarak 3 tane zincir çektim. Burada ilk başta yapmış olduğum popcornun tepesindeki ilk zincirimin üzerine tığım batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve üst sırama geçmiş oluyorum. Buradaki zincirimi trabzan olarak saymıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Arada 1, 2 zincir çekiyorum. Fıstık oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. İpimi kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aralarda 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bakın ilk başta popcornumun tepesine 2 tane fıstık yaptım. Aynı yere batarak. Daha sonra boşluğuma geçtim. Aralarda hep 2 zincir çekiyorum. Boşluğumun olduğu yere de 2 tane fıstık yaptım. 2 tane zincir çektim ve tekrar popcornumun tepesine geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Popcornumun tepesindeki zincirime tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar fıstık yapacağım. Yani her bir boşluğuma ikişer tane fıstık yapacağım. İpimi üzerine doladım. Aynı yere zincirimi biraz sıkı çekmişim. O yüzden zorlanıyorum. Tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Popcorn'un üzerine de 2 tane fıstık yapmış oldum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 popcorn'un arasındaki boşluğa tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar fıstık yapacağım. İkisini birlikte ipimi üzerine doluyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum arada. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yani popcornlarımın üzerine ikişer tane fıstık, aralarda ikişer tane zincir ve aradaki iki popcorn arasındaki zincirimin boşluğuna da yine ikişer tane fıstık yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 24 tane fıstık elde etmiş oldum. Son olarak 2 tane zincirimi çektim. Burada hemen başlangıç noktamdaki, bakın şuradaki ilk fıstığımdan sonraki boşluğuma tığım batıyorum. Burada zincir çekmiştim fıstığımdan sonra, şöyle göstereyim. Buradaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu zincirimin boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış oldum. 2 fıstığımın arasındaki zincirimin boşluğuna geliyorum. Buraya da 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki 2 fıstığımın arasındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da 1 ve 2 sık iğne yapıyorum. 2 fıstığımın arasındaki boşluğa 1 ve 2 sık iğne yapıyorum.
İki fıstığımın arasındaki boşluğa 1 ve 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma, fıstıklarımın arasındaki boşluğa ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Her bir boşluğuma ikişer tane sık iğnemi yaptım. Başladığım noktaya kadar geldim. İlk baştaki sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstık oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burada 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek fıstık oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine bir fıstık oluşturuyorum. 3 ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum. Bakın, bir sık iğne, 2 sık iğne atlıyorum, bir fıstık. 4 zincir, 2 sık iğne atlıyorum, bir sık iğne. 4 zincir, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne bir fıstık. 4 zincir, 2 sık iğne atlıyorum, bir sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak bu şekilde 8 tane çiçek oluşturmuş oldum. Çiçek diyelim bu kısma. 8 zincirin olduğu yerde en son fıstığımı yaptım. 4 tane zincirimi çektim ve burada başladığım sık iğnenin olduğu yere bakın, tığım batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırma yapıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum ve yanındaki 4 tane çekmiş olduğum zincirimin tepesine tığım batarak bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 4 zincirimin olduğu yere 5 tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğuma geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne. Yandaki zincirimin boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Bu şekilde her bir zincirimin boşluğuna 5'er tane sık iğne yaparak başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, 4 zincirimin olduğu boşluklara 5'er tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Sıra sonuma geldim. Başta yapmış olduğum sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekerek bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu noktada hemen ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine ipimi çekerek hepsini birlikte kapatıyorum ve bir yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. Bir yarım trabzan, bir sık iğne ve bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine yine bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. Hepsini birlikte çekerek bir yarım trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Zincirimden sonra 2 sık iğne, bir yarım trabzan yapmış oldum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum.
Pardon, yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapmış olduğum zincirimden sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu noktada bakın 2 tane sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğnemin 3. sık iğnemin olduğu yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 1 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak 3 tane ikili trabzan daha oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çektim. 2 sık iğne atladım. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan ve yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. Ve hepsini birlikte çekerek bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Köşemden sonra bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir yarım trabzan. 2 sık iğne yaptım yan yana. Bir zincir çektim. Arada bir sık iğne atladım. 2 tane zincir, pardon, 2 tane sık iğne ve bir yarım trabzan yaptım. Hemen bu noktada yine bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan daha. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. 3 ikili trabzanımdan sonra hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada yine 2 tane sık iğnemi atlıyorum. 3. sık iğnemin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada yine köşemi oluşturmuş oldum. Bu şekilde gözüküyor. Hemen bir zincir çekiyorum. Bu sıramı sıra sonuna kadar göstereceğim. Biraz karışık olduğu için ipimi üzerine doluyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine iki sık iğnemi atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Köşemden sonra bir zincir çekip 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. Arada 2 zincir atlayıp üçüncüsüne batarak başladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk sık iğnemi atlıyorum. İkincisinin üzerine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte çekerek bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir sık iğne ve yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Hepsini birlikte çekerek yarım trabzan oluşturuyorum ve bir zincir çekiyorum.
Bir sık iğne atlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir iki sık iğne atlıyorum ve üçüncüsünün tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar köşemi oluşturacağım bu noktada. 3 ikili trabzan. Hemen bir iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 3 ikili trabzandan sonra aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, 3 tane ikili trabzandan sonra 3. köşemi oluşturmuş oldum. Hemen bir zincir çekiyorum. 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine ipimi üzerine dolayarak batıyorum. Hepsini birlikte çekerek yarım trabzan yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Bir yarım trabzan, iki tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir yarım trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra 2 sık iğne, bir yarım trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu noktada tekrar köşemi oluşturacağım. Bir iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine tığımı batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum köşem için. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Ve 3. Dördüncü köşemi de oluşturdum. Başlangıçta hatırlarsanız burada 4 tane zincirle başlamıştım. Hemen arkasından yarım trabzan, 2 sık iğne, 1 zincir, 2 sık iğne, yarım trabzan şeklinde ilerlemiştim. Burası benim 3 tane yan yana yaptığım sık iğnemin 3. sık iğnesi olarak kabul ediyorum bu zincirime. Bir zincir çekiyorum köşemden sonra ipimi üzerine doluyorum. Bir iki sık iğne atlıyorum ve üçüncüsünün üzerine tığım batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın arada zaten zincirimden önce bir tane sık iğnem kalmış oldu. Bunun üzerine de bir ikili trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğum 4 zincirimin 3 tanesine trabzan olarak kabul ediyorum. 1, 2 ve üçüncüsünün tepesine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum ve bu şekilde bu sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, kaydırmamdan sonra bir üst sırama çıkacağım. Hemen burada bir kaydırma yaptım. Buradaki boşluğuma geçiyorum. Ben şuradaki zincirimin olduğu boşluğa geçiyorum. Tığım batıyorum ve bir kaydırma da buraya yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Bu 3 zincirimi trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki sık iğnelerimi atlıyorum. Bakın arada zincir çekmiştik. Buraya tığımı batıyorum boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada yine bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum.
Burada 2 sık iğne, bir yarım trabzandan sonra arada bir boşluğum var. Şu şekilde zincir boşluğum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada 2 trabzanın arasında bir zincir boşluğum var. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Köşemdeki 2 zincirimin olduğu boşluğa yine köşemi oluşturacağım. İpimi üzerine doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşem için 3 ikili trabzandan sonra 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın köşemi oluşturdum. Bu aralardaki boşluğa yine 3'er tane trabzanımızı oluşturacağız. İpimi üzerine doladım zincirimden sonra aradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki zincir boşluğuma tığım batıyorum ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aradaki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşe boşluğuma geçiyorum. Buraya yine köşemi oluşturacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha oluşturuyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Aralarda birer tane zincir çekiyorum ve aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeme de yine köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma üçer tane ikili trabzan yaparak köşe noktalarımı da oluşturarak geldim. Sonunda bir zincir çekiyorum. Üst sırama geçiş yapmak için bakın ilk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirimin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada hemen geriye batıyorum şu noktama. Şuradaki bakın boşluğuma batıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şöyle tekrar göstereyim size. Kaydırmamı yaptım. Tığım burada. Arkaya doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden birlikte çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim bitti. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Burada zincir çekmiyorum bu sıramda. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da aynı şekilde ilerletiyorum. İpi tekrar bağlamayayım. Aynı şekilde ilerletiyorum. Aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluğuma 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramda bir önceki sıramdan farklı olarak diğer boşluklarıma geçiş yaparken zincir çekmeden direkt geçiş yapıyorum. Buradaki gibi yani 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra zincirimi çekmeden direkt yandaki boşluğuma batarak ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde. Bu sıramı da bu şekilde köşe noktalarımı atlamadan ilerletiyorum.
Evet, bu sıramı da tamamladığım bir önceki sıramdaki gibi aralarda sadece zincir çekmeden son olarak 3 tane ikili trabzanımı da yaptım. Hemen burada başlamış olduğum trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Şu şekilde biraz zincirimi sık çekmişim. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. İpimi üzerine dolayarak yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak köşe noktama kadar ilerliyorum. Evet, her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak köşe noktama kadar geldim. Burada köşede yapmış olduğum 3 tane ikili trabzanın üzerine de yine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki 2 tane zincirimin olduğu köşe boşluğum var. İpimi üzerine doluyorum. Buraya yine köşemi oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 1 ikili trabzan, 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu noktada da köşemi oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki trabzanlarımın üzerine geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak köşeme kadar geliyorum. Köşemde yine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan oluşturuyorum. Yine diğer tarafındaki bütün trabzanlarımın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşelerimde köşe yaparak trabzanlarımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak başladığım noktaya kadar geliyorum ve artık motifimi bitirmiş oluyorum. Bu motiften 4 tane hazırlıyorum ve çantamın birleştirmesine geçiş yapıyorum. Evet, motiflerimi tamamladım. Şablonumu bu şekilde birleştirmem için son olarak bakın, bu alta ters tarafa geliyor. Bu da hemen üste geliyor. Birleştirmemi bu şablon üzerinden bu şekilde iki motifimi bu şekilde katlayarak ve diğer iki motifimi de bu şekilde ters tarafları birbirine bakarak birleştirmesini yapacağım. Birleştirmemize geçebiliriz. Birleştirme kısmı şu köşeden başlayacağım. Hemen buradaki köşe noktamdan tığım batıyorum ve karşıdaki köşe noktamı boşluğuma tığım batıyorum. Şimdi bu şekilde çevirerek bir zincir çekiyorum ve bir zincir bu şekilde çekerek yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ve karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine, karşısındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen şurada tekrar göstereyim. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnem, karşısındaki sık iğnem. Bu şekilde her bir trabzanımı karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerle birleştiriyorum. Diğer iki köşe noktama kadar. Evet, köşeme kadar birleştirmelerimi tamamladım. Bu birleştirmem nasıl? Bu parçam ön kısma bakıyordu. Diğeri de şu şekilde yukarı doğru katlanmış durumdaydı. Hemen burada köşe noktama geçiş yaptım. Buradaki köşemdeki boşluğa tığımı batıyorum. Biraz bulanık mı? Şu an iyi. Köşemdeki boşluğa tığımı batıyorum ve karşısındaki boşluğuma da
tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şu kısmı tekrar ayarlayacağım. Şöyle kenar kısmı katladım. Köşe kısmını hemen ters çeviriyorum. Şöyle ters çevirdiğimde bakın bu parçamda bu kısma şöyle bu kısma gelecek. Hemen bu köşemden birleştirmeye tekrar başlıyorum. Aynı köşeme, üçgen olan köşeme bakın tekrar batıyorum tığımı ve karşısındaki köşe boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum ve karşısındaki trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma, karşısındaki trabzanıma batarak sık iğne yapıyorum. Yanındaki ve karşısındaki sık iğne. Yanındaki ve karşısındaki. Bu şekilde birleştirmemi tamamlıyorum. Buradaki diğer köşeme kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Bu noktada ipimi kesiyorum. Alt kısmı şu şekilde karşılıklı olarak bakan kısmı birleştiriyorum ve diğer köşeme de burada yaptığım gibi bu köşemde yaptığım gibi üçgen şekilde parçamı birleştiriyorum ve çantamın birleştirmesi hazırlanmış oluyor. Evet, çantamın birleştirmelerini tamamladım. Son birleştirmemi yaptıktan sonra hemen buradan bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak buradaki boşluğuma, buraya batmadan yanındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne, yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne, yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak çantamın bu üst kısmındaki fermuar kısmına gelecek yere sık iğnelerle çevreliyorum ve çantamı artık hazırlamış oluyorum. Fermuarını ve askısını da dikip tamamlıyorum. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum.